Gecenin karanlığında duyduğun o fısıltılar gerçekten var mıydı? Yoksa yalnızca bir hayal miydi? Görmediğin ama varlığını hissettiğin gölgeler, seni izleyen gözler, hayal gücünün bir oyunu mu? Yoksa perdenin ardındaki gerçek mi? Bugün bilinmeyen dünyanın karanlık derinliklerine adım atıyoruz. Paranormal olayların gerçek mi yoksa yalnızca zihnimizin bir oyunu mu olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Ama dikkatli olun. Bazı kapılar bir kez açıldığında bir daha kapanmayabilir. Gerçekle hayal arasındaki o ince çizgide yürümeye hazır olun. Çünkü şimdi perde aralanıyor. Like and subscribe. Paranormal olaylar. Akıl sınırlarını zorlayan, bilinin açıklamakta zorlandığı ve çoğu zaman görmezden gelinen o gizemli anlar. Peki nedir bu paranormal olaylar? Normal fizik kurallarıyla açıklanamayan, akla ve mantığa aykırı görünen her şey paranormal olarak kabul edilir. Görülmeyen varlıklar, açıklanamayan sesler, aniden belirip kaybolan gölgeler. Tüm bunlar paranormal olayların temelini oluşturur. Paranormal olayların kökeni insanlık tarihi kadar eskidir. İlk çağlardan itibaren insanlar açıklayamadıkları olayları tanrılarla, ruhlarla ya da doğaüstü varlıklarla ilişkilendirdiler. Antik Mısır'dan Mezopotamya'ya, Orta Çağ Avrupa'sından Asya mitolojisine kadar hemen hemen her kültürde paranormal olaylara dair hikayeler bulunur. Kimileri bu olayları kötü ruhlara bağladı, kimileri ise koruyucu melekler olarak yorumladı. Peki bu hikayeler yalnızca hayal gücünün ürünü müydü? Yoksa perdenin ardındaki gizemli gerçek miydi? Paranormal olaylar birçok farklı şekilde karşımıza çıkabilir. İşte en sık karşılaşılan paranormal olay türleri. Poltergeist olaylar. Nesnelerin kendi kendine hareket ettiği, kapıların aniden çarpıldığı, duyulmaması gereken seslerin duyulduğu olaylardır. Poltergeistler varlıklarını fiziksel etkileşimle gösterirler. Bazı araştırmacılar poltergeist olaylarının güçlü duygusal enerjiden kaynaklandığını savunurlar. Özellikle ergenlik çağındaki gençlerin yoğun duyguları bu olayları tetikleyebilir. Ancak bilim hala bu soruya kesin bir yanıt verebilmiş değil. Diğer bir paranormal olay türü görsel varlıklar, yani hayaletler. Beyaz silüetler, bulanık gölgeler, aniden belirip kaybolan gölgeler. Hayaletler genellikle ölülerin ruhları olarak kabul edilir. Peki acaba gerçekten öyle mi? Kimi teorilere göre bu varlıklar aslında zaman kaymalarıdır. Geçmişteki bir anının şimdiye yansıması gibi. O halde hayaletler aslında geçmişten gelen yankılar olabilir mi? Diğer paranormal türü sesli paranormal olaylar. Yani EVP, elektronik ses fenomeni. Duyulmayan ancak kaydedilen sesler. Kimi zaman fısıltılar, kimi zaman çığlıklar. Elektronik ses fenomeni paranormal araştırmacılar için en önemli kanıtlardan biri olarak kabul edilir. Bu seslerin gerçekten ölülerden geldiğine inananlar olduğu gibi elektromanyetik dalgaların etkisiyle oluştuğunu düşünen bilim insanları da var. Diğer bir paranormal türü gölgeler ve şekilsiz varlıklar. Diğer adıyla shadow people. Karanlıkta beliren gölgeler. Göz ucuyla gördüğümüzde kaybolan karartılar. Shadow people paranormal dünyada en korkutucu varlıklardan biri olarak bilinir.
Bunların başka boyutlardan gelen varlıklar olduğuna inananlar olduğu gibi yalnızca optik bir yanılgı olduğunu düşünenler de var. Peki ya gerçekler sandığımızdan daha korkunçsa? Bilim, paranormal olayları genellikle psikolojik fenomenlerle açıklamaya çalışır. Halüsinasyonlar, pareidolia, yani anlamsız şeylerde anlam arama eğilimi ve elektromanyetik alanların beyin üzerindeki etkileri bu olayları açıklamak için kullanılır. Örneğin eski ve manyetik alanların yoğun olduğu binalarda paranormal olayların daha sık yaşandığı kaydedilmiştir. İlerleyen zamanlarda belki bu tür binalarda çekimler yapabiliriz. Beynin bu alanlardan etkilenerek hayaller gördüğü ve sesler duyduğu düşünülür. Ancak yine de bazı olaylar ne bilimle ne de mantıkla açıklanabiliyor. Bu noktada perde arkasındaki gerçeğin ne olduğu büyük bir soru işareti olarak kalıyor. Şimdi isterseniz bazı paranormal deneyimlere ve ünlü vakalara birkaç örnek verelim. Tarih boyunca insanları dehşete düşüren bir takım paranormal olaylar var. Bunların bazıları yaşandıkları dönemde büyük yankı uyandırmış ve günümüze kadar gizemini korumuş olaylardır. Örneğin Amityville evi. 1974 yılının Kasım ayında New York'a bağlı Long Island'da bulunan Amityville kasabasından Ronald DeFeo isimli bir genç, bir gece tüm aile üyelerinin uykuda olduğu esnada ailesinin tamamını kurşunlayarak öldürür. Genç, polise verdiği ifadede ona bu cinayeti işlemesini söyleyen bir takım sesler duyduğunu ve bu korkunç cinayeti bu yüzden işlediğini söyler. Bu korkunç olay tüm zamanların en büyük korku hikayelerinden birine de ilham vermiştir. 1977 yılında bu olay önce kitaba, daha sonra da bu kitaptan uyarlanarak çekilen bir filme dönüştürüldü. Peki orada gerçekten de şeytani bir varlık var mıydı? Yoksa tüm bu korkunç şeyler aklın bir oyunu muydu? Peki ya Borley Manastırı? İngiltere'nin en perili yeri olarak bilinen ve 1863 yılında inşa edilen bu manastırın gizemi, burada yaşadığı söylenen trajik bir aşk hikayesine dayanıyor. Hikayeye göre bir rahip ve bir rahibe arasında yasak bir aşk yaşanıyor ve ikisi kaçmaya çalışırken yakalanıyor. Rahip idam edilirken rahibe manastırın duvarlarına diri diri gömülüyor. Ve ruhunun burada huzur bulamadığına inanılıyor. Bu manastırda yüzyıllar boyunca garip olaylar yaşanıyor. Karanlık koridorlarda gezinen bir rahibenin silüeti, odalarda duyulan gizemli ayak sesleri, kendiliğinden kapanan kapılar. Düşüncesi bile tüyler ürpertici değil mi? Peki paranormal araştırmacıların bu konu hakkındaki görüşleri ne yönde? Özellikle de Ed ve Lorraine Warren. Onlar Amityville'dan Annabelle bebeğe kadar birçok korkunç olayla karşılaştılar. Acaba bu ünlü çift gerçekten şeytani varlıklarla mı savaştı, yoksa hepsi birer kurgudan mı ibaretti? Cevap her ne olursa olsun bu ikisi gerçek ile kurgu arasındaki ince çizgide dolaşan hikayeleriyle dünya çapında dikkat çekmeyi başardı. Bilim insanları bu tür olayları açıklamak için çeşitli deneyler yaptı. Örneğin pareidolia denilen bir algı yanılması. İnsan beyninin rastgele görüntülerde yüzler görmesi. Yani gördüğümüz gerçekten bir hayalet mi, yoksa beynimiz bize oyun mu oynuyor? Bir diğer teori ise uyku felci.
Bu durum esnasında insanlar hareket edemez ve genellikle odalarında karanlık bir figür gördüklerini söylerler. Bilim bunu bir açıklama getiriyor. Fakat o anı yaşayanlar için bu deneyim fazlasıyla gerçek. O anı birkaç kez yaşamış biri olarak bunu kesinlikle söyleyebilirim. Peki tüm bu açıklamalara rağmen paranormal olaylar neden hala var? Gerçekten hayal mi görüyoruz? Yoksa görünmeyen başka bir dünya mı var? Bilimsel teoriler mi? Yoksa perdenin ardındaki varlıklar mı? Gerçekle bilinmeyen arasındaki bu ince çizgide yürümeye cesaretiniz var mı? Paranormal olayların ardındaki gerçek her ne olursa olsun, onlar bizlere varlıklarını hissettirmeye devam ediyorlar. Bilimle açıklanamayan bu karanlık gölgeler belki de bize görülmek istiyorlar. Şimdi perde biraz daha aralanıyor ve sizi bilinmeyenin derinliklerine davet ediyorum. Gerçekten yalnız mısınız? Yoksa sizi izleyen gözler mi var? Bir sonraki videoda bu olayların perde arkasını daha da derinlemesine araştıracağız. Siz de yorumlarda bu konu hakkındaki görüşlerinizi paylaşın ve bu gizemli yolculukta bize katılın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.